Evet arkadaşlar, bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu metin yazarak resim oluşturma. Bilmiş olduğunuz üzere Midjourney, DALL-E 3 veya Leonardo AI gibi sitelerde metin yazarak resimler oluşturabiliyorsunuz. Görsellerinizi istediğiniz gibi hayal edip o şekilde yazıp görsele çevirebiliyorsunuz. Fakat şimdi bunu herkesin bilmiş olduğu CapCut uygulamasının sihirli araçlar bölümüne de ek bir şekilde getirmişler ve ben bunu biraz araştırdım. CapCut'ta bu özellikle ilgili video YouTube'da göremedim. Bundan dolayı ise bu videoyu çekme kararı aldım ve sizin gibi gençlere bunları öğretmek ve bilgilendirmek amaçlı bir video olacak şimdi bu. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışacağız. Şimdi lafı hiç uzatmadan buradan Google'a geliyoruz. Google'da CapCut yazdığınız zaman çıkan ilk siteye dokunuyorsunuz ve sitenin ana sayfasına geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada hemen sol tarafta bulunan bölümde sihirli araçlar bölümü var. Sihirli araçlar bölümüne bir kere dokunduktan sonra tekrar ayrı bir Google sayfası açılıp buradan pencere içinde bir şekilde karşınıza çıkacak ve görmüş olduğunuz üzere burada sihirli araçlar bölümü açılıyor. Şimdi bu sihirli araçlar bölümünde farklı komutlar girerek veya farklı ölçekli, arka planlı toplu düzenleme veya uzun videoyu kısa videoya dönüştürme gibi özellikler var. Şimdi bizi ilgilendiren olan bölüm buradan aşağıya doğru indiğimiz zaman arkadaşlar videolar için bölümü var. Ayrı resimler için bölümü var. Şimdi resimler için bölümüne indiğimiz zaman bizim şu anki videomuzun konusu metinden resim oluşturma bölümü. Şimdi görmüş olduğunuz üzere burada ücretsiz yazıyor. Çoğu uygulama ücretli şekilde bunun metinden resim oluşturmayı ücretli şekilde size sunuyor. Ama CapCut uygulaması görmüş olduğunuz üzere metinden resim oluşturmayı ücretsiz bir şekilde bizlere sunmayı başarıyor arkadaşlar. Şimdi bu CapCut bu metin tabanlı resim oluşturmayı DALL-E 2 ile birlikte yapıyor. Araştırdığım ve öğrendiğim bilgilere göre alt taban yapısı bu şekilde. Şimdi metin oluşturmaya, resmine buraya dokunuyoruz. Sayfamız açıldı ve sayfayı da size küçük bir şekilde tanıtacak olursam, şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üzere şurada daha önce oluşturulmuş resimler var. Görselleri metin hangi promptla giriyorsanız o şekilde sizin karşınıza çıkartıyor. Bilmiş olduğunuz üzere şunu da hatırlatayım. Bu metin tabanlı resim oluşturma araçlarının hepsi İngilizce diliyle daha iyi çalışıyor. Haberiniz olsun. Çünkü alt taban yapısı İngilizcedir bunların. Şimdi biz buraya Türkçe girdiğimiz zaman ise kendi içinde bir çevirici kullanıyor. Kendi içindeki çeviriciye göre anlamlarını ona göre yükleyip istediğimiz resimleri o şekilde oluşturmaya çalışıyor. Ve keskin resimlerinizin istediğiniz şekilde oluşmasını istiyorsanız eğer arkadaşlar yapacak olduğunuz şey İngilizce promptlar girerek, yani Türkçesi istemler girerek buradaki sonuçları istediğiniz boyutlarda ve istediğiniz kalitede edinebilmek. Şimdi biraz tanıtayım. Bu promptta bu şekilde karşınıza çıkmış, burada görmüş olduğunuz üzere. Şimdi metinden resim oluşturma bölümünde sağ tarafa geldiğiniz zaman çoğunlukla Midjourney olsun, DALL-E 3 olsun, bu gibi sitelerde sadece 1:1 oranında, yani kare şeklinde bir format size veriyor. Fakat burada görmüş olduğunuz üzere dikey, TikTok'ta, YouTube Shorts'larınızda veya Instagram hikayelerinizde bu 9-16 bölümünü kullanabilirsiniz. Ya da YouTube'da bir şey paylaşmak istiyorsanız buradaki yatay 16'ya 9 formatını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz üzere 2 tane kendi gösteriyor ama siz buradan 4'e çekebiliyorsunuz. Bunu buradan hafif aşağıya çektiğiniz zaman bu trendler bölümünden istiyorsanız özel, gerçeküstü, bilgisayar, Amerikan çizgi film veya burada pink olarak ya da yağlı boya olarak buradan ayarlayabiliyorsunuz. Sanat bölümüne geldiğiniz zaman ise burada yine aynı şekilde anime bölümüne geldiğiniz zaman ise burada da farklı yağlı boya ve kalemle çizilmiş gibi farklı seçenekler size sunabiliyor. Arkadaşlar haberiniz olsun. Biraz daha aşağıya doğru indiğiniz zaman ise gelişmiş ayarlar bulunuyor. Buradaki ölçek arkadaşlar sizin yazdığınız promptun ne kadar sizin yazdığınız kelimelere, metinlere daha net bir şekilde
çıkıp ve güzel görseller oluşturabilmek için, anlamlarına yakın bir şekilde oluşturabilmek için 7.5 değeri ideal bir değerdir arkadaşlar. Siz de bu şekilde bu değerlerde kalın, haberiniz olsun. Şimdi buraya ben daha önceden hazırlamış olduğum bir promptu gireceğim. Görmüş olduğunuz üzere Teknoloji Mahallesi'nde telefon standının önünde duran, elinde iPhone 16 Pro Max inceleme yapan sarışın 20 yaşlarında bir kız tavsiye et dedim. Bir de burada Ansel site ve burada Marktir ve Cindy site sitelerini kullanarak geniş açı uzun pozlama gerçekçi Nikon 24 f2.8 ED değerlerini kullanarak bir fotoğraf oluştur dedim. Bu demin bahsetmiş olduğum şu özellikleri ne olduğunu bilmiyorsanız daha önceki kanalımda DALL-E 3 incelemesinde ve prompt oluşturma özelliklerinde bunların ne anlama geldiğini sizlere tek tek anlattım. Eğer merak ediyorsanız da bu videoyu bitirdikten sonra kanalıma gidip bu videoyu da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu bahsettiğim olduğum özellikleri kullanarak daha net ve kaliteli, gerçeğe yakın, istediğinize yakın profesyonel fotoğraflar oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi biz gelelim yukarı konumuza. Şimdi bunu buraya çektik. Gelelim trendlere. Trendlerde şu şekil gerçeküstü olarak ayarlayayım ve eğer istiyorsanız şuradan da bunu da göstereyim size. Resim bölümüne geldiğiniz zaman bu cihazdan deyip istediğiniz promptu örnek bir şekilde size mesela bir yer doğa fotoğrafı istiyorsunuz veya farklı bir şey istiyorsanız yazdığınız promptun onun gibi olmasını istiyorsanız ona göre bir özellik yapabilirsiniz. Mesela ben şimdi bu özelliği bunu koyayım. Çünkü istediğim Teknoloji Mahallesi'nde stand. Burada görmüş olduğunuz üzere istediğim şekilde buna benzer bir şekilde bir prompt oluşturmasını istiyorum ve örnek görselimi de buraya yapıştırdım. Görmüş olduğunuz üzere burada sağ tarafta da seçtiğim gibi gerçeküstü olan bölümde, burada alt tarafta da gerçeküstü olarak gözüküyor. Burada da GPA'nin yüklendiğini gösteriyor ve şimdi tek yapmanız gerekli olan şey oluştura basıyorsunuz ve arkanıza yaslanıp resmin oluşturmasını bekliyorsunuz. Şimdi resim oluşturulurken arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey yapamazsınız. Evet, görmüş olduğunuz üzere resim istediğim resme yakın bir şekilde bu şekilde bir görüntü verdi. Üzerindeki kıyafetleri falan değişik, standlar belli. Bu şekilde bir şeyle karşılaştırdık. Bize bu şekilde bir örnek resim çıkardı açıkçası. Öyle söyleyeyim. Şimdi buraya animeye gelelim arkadaşlar. Ve animeden buradan aşağıya doğru inelim. Kara kalemle çizilmiş gibi bir şey yapalım. Bunları sırf size göstermek amaçlı ve programı daha rahat anlayabilmeniz amaçlı şey yapıyorum. Burada görmüş olduğunuz üzere kalemle çizilmişe bastıktan sonra burada alt tarafta da kalemle çizilmiş karikatürler gibi oluşturacak diyor. Ben de bunu ilk defa sizde deniyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Evet. Basıyoruz ve oluşturmasını bekliyoruz. Oluşturması da çok uzun sürmüyor arkadaşlar. 2 saniye 3 saniye kadar, en fazla 5 saniye bir oluşturma süreci bizi karşılıyor ve görmüş olduğunuz üzere kale kalemle çizilmiş şekilde yaptığımız zaman burada etrafı değiştirmiş, kale kalemle çizilmiş gibi bu şekilde şeyler yapmış. Şimdi trend animelere gelelim. Bunu da buradan size göstereyim ve buradan oluştura tekrar bastığınız zaman size trend anime şeklinde istediğimiz resmi vermeye çalışacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu şekilde, evet, görmüş olduğunuz üzere çok güzel bir fotoğrafla karşımıza çıkardı. Trend animeler şeklinde bizi karşıladı. Şimdi bunu nasıl indiriyorsunuz? Bunu burada sağ tarafa resmin üstüne geldiğiniz zaman indir bölümü var. İndir bölümüne bir kere dokunduğunuz zaman direktmen cihazınıza iniyor. Bilginiz olsun. Buraya geldiğinizde benzerlerini oluşturun diye dokunduğunuz zaman farklı resimler oluşturmaya size gayret ediyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere sol tarafta bir şeyler yapmaya çalışıyor kafasına göre. Ondan sonra görmüş olduğunuz üzere buraya da bu şekilde bir resim. Bunu da buradan dokunup indirebilirsiniz arkadaşlar eğer isterseniz. Şimdi bu üstteki 3 noktaya dokunduğunuz zaman resmi kullanabiliyorsunuz. İstem tekrar kullanabiliyorsunuz veya buradan istediğiniz şey olup beğenip beğenmediğini sunabiliyor. Buradan beğeni basalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere CapCut'ın da resim oluşturma özelliği bu kadar basit. Ama bunu çoğu kullanıcı bilmediği için
kullanamıyor. Ücretsiz bir şekilde olduğu için de çok rahat bir şekilde kullanabileceğinizi düşündüğüm için bunu size video halinde düzenleyip sizinle paylaşmak istedim. Evet gençler, geldik bir videonun sonuna. Bu ve bunun gibi videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenip yorumlar yapıp paylaşmayı, daha fazla kitleye ulaşabilmem adına unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşünceye dek hepiniz hoşça kalın.